Herkese merhabalar. Bugün size benim de bir zamanlar inanarak ve büyük umutlarla yaptığım bir yatırım hikayesini anlatacağım. Bu hikaye hem hatalardan ders çıkarmak hem de para kazanma hırsının insanı nasıl yanlış yönlendirebileceğini göstermek için önemli bir örnek olacak. Ben de zamanında tıpkı çoğu insan gibi hızlı zengin olma hayaliyle büyük yatırımlar yaptım. Başlangıçta küçük birikimlerle başladım ama bir süre sonra işler çok farklı bir noktaya gitti. Bu videoda hem yatırım kararlarımda aldığım hataları hem de finansal özgürlük yolunda doğru stratejilerle ilerlemeyip nasıl büyük kayıplar yaşadığımı anlatacağım. Ama en önemlisi daha fazla kazanma hırsı yüzünden neler kaybettiğimden bahsedeceğim. Henüz ailemin bile bilmediği bu videodan sonra öğrenecekleri bir hikaye. Hiç sorun değil alacağım tepki. Tek niyetim tecrübelerimi sizinle paylaşmak ve olası hatalarınızın önüne geçebilmek. Çünkü ciddi anlamda bu hatamdan ötürü hayallerimi erteledim ve bana tamamen zıt bir ülkede, hiç hak etmediğim bir pozisyonda günün 9 saati çalışmak zorundayım. Herkes kadar, hatta biraz daha fazla olabilir, ben de finansla, kripto parayla ve yatırım yapmakla ilgileniyorum. Türkiye'de olduğum süre boyunca elbette kayıplarım, kazançlarım oldu ama Kuveyt'te çalışmaya geldiğimden beri işler çok farklı bir hal almaya başladı. Çünkü daha fazla kazanmaya başladım ve artık yatırım yapmak günlük konuşma dilimdeydi. Her şey bir kredi çekip yatırım yapma kararımla başladı. Aslında kredi çekmek gibi bir fikrim yoktu. Sermaye oluşturup e-ticaret yapmayı planlıyordum. Kuveyt'e çalışmaya geldiğimden beri hep aklımı kurcalayan bir konuydu bu. Buradaki kredi çekme kolaylığını bildiğim için çekmemek için çok zorlanıyordum. Amaçsız bir şekilde de kredi çekmek istemedim. Daha sonra kredi çeken arkadaşlarımın da gazıyla krediye başvurmuş oldum. Türk lirası bazında kredi çekmek elbette mantıklı ama Türkiye'deki bankalar kredi vermiyorlar. Bu yüzden dinar bazlı bir krediye başvurdum ve o hafta içerisinde onaylandı. 8 yıl boyunca maaşımın 1/3 kadarıyla aylık ödeyecektim bu krediyi. Ama o kadar çok inanıyorum ki 8 yıldan önce kapatacağıma. Çok önemli bir konu değildi o yüzden ne kadar süreyle kapatacağım. Biraz yatırım yaparım, daha sonra da e-ticaret için kullanırım diye düşündüm. Zaten her ay maaşım yatıyor dinar olarak. Kuveyt dinarı Türk lirası bazında artsa da benim için değişen bir şey yok. Risk alıp hayallerime daha hızlı bir şekilde ulaşmayı düşündüm ama bu düşünce tamamen sağlıksız ve çok riskli bir düşünceydi. Bankadan aldığım krediyle ilk etapta altın aldım. %10 kar ettikten sonra büyüme hırsım çok fazla olduğu için işler çok karmaşık bir hal aldı. Bir finans danışmanıyla görüştüm ve 2 ay kadar bir danışmanlık aldım. Ama sorduğum sorulara net cevaplar alamadığım ve kararı tamamen bana bıraktığı için pek verim alamamıştım. Elbette karar benim ama doğrusunu yanlışını da söylersin be kadın. Her neyse kripto dünyası karşımda hep fırsat olarak duruyordu. Kripto paraların uzun vadede yüksek getiri sağlama potansiyeli bildiğim için buradaki büyüme hızına gözümü dikip altın ve geleneksel yatırımları bir kenara bırakıp tamamen kriptoya yöneldim. Zamanında bana paranı yolla ben paranı değerlendiririm diyen insanlar sayesinde YouTube'dan bakarak öğrendiğim bir sektör. Bu yüzden bu konu hakkında eğitim satın aldım ve açıp bakmış değilim açıkçası. Yani 5 yıldır kripto ile ilgilenen, al-sat yapan biri olarak krediden çektiğim parayı sepet yapıp beklemek istedim. Çünkü zamanında kısa vadede hep kaybettim. Kaldıraçlar beni çok fazla zarara uğratmıştı. Pepe, Dog, SHIB gibi coinlerin olduğu 10 coinlik bir sepete paramı böldüm. Burada en büyük hatam şuydu. Proje bazlı değil, popülarite bazlı düşündüm. Çok fazla altcoin alarak her birinin fiyatı yükseldiğinde çok fazla kar edebilecektim. Ama farkında olmadan riski artırıyordum. Bazı coinlerin gelecekte ne olacağını bilmeden sadece spekülasyon yapıyordum. Bunları yaparken coinlerin sürekli yükseldiğini görüp bazen değerlerinin şişirildiğini fark etmiyordum. Yatırım yaptığım coinler sanki hep yükselecekmiş gibiydi. Fakat gerçek şu ki bir yatırımın değeri sadece yükseliyor diye artmazsın. Piyasadaki dalgalanmalar ve volatilite riskin ne kadar büyük olduğunu göstermiyordu bana. E-ticaret planlarımı tahmininden önce gerçekleştirdim diye kriptodan o parayı çekmem gerekiyordu. Bir hafta öncesinde de grip oldum ve evde dinlenmem gerekiyordu. Rapor alıp evde güzelce otururken bu para e-ticarete gidecek, cepte para kalmayacak, kargosudur, reklamıdır, şirket kurmasıdır derken cebimdeki parayı artırmak istedim. 1.000 dolarımı riske atıp kaldıraç oynayayım dedim. Solana'ya long pozisyon açtım. Fakat Vitalik'in istifa haberi gelmesiyle birlikte Bitcoin çok fazla aşağı yukarı hareket etmeye başladı ve işler bir anda ters gitti. Likidite olmamak için yavaş yavaş para eklemeye başladım. En fazla nereye kadar düşebilir ki düşüncesiyle sağlıksızken karar almamam gerektiğini bilincinde olmayarak ekledim. O kadar fazla güveniyordum ki açtığım pozisyonun iyiye gidebileceğini düşünüyordum. Ama içimde bir şeyler doğru gitmediğini de hissettiriyordu.
Sonunda sağlıksız bir şekilde kendimi bir anda kayıplarıma odaklanmış ve kontrolsüz bir şekilde teknik hatalar yaparken buldum. Bitcoin'deki aynı sıçramalar Solana'yı ve beni ciddi bir şekilde etkiledi. İlk etapta 4.000 dolar kaybettim. Nasıl olur ya, benim bu parayı tekrar kazanmam gerekiyor deyip kayıplarımı telafi etmek için aslında hiç planım olmadan tekrar işlem açtım. Ve 5 saatlik bir uğraşın sonunda benim bu hırsım bana 20.000 dolar kaybettirdi. Elimde kalan para sadece 500 dolardı. Yani 1000 dolardan olmamak için 19.500 dolardan oldum. Tabii burada teknik bilgi eksikliği, fiziken sağlıksız olmak, piyasadaki ani ve yıkıcı haberler, para kazanma hırsı, kredi çekmiş olmak ve bunu geri ödeyecek olmak, hayallerini erken gerçekleştirmek istemek, artık başka bir şirketin altında çalışamayacak sabra ulaşmak bu kaybı etkileyen faktörler arasında. Eğer bu hataları yapmamış olsaydım yatırımlarımı çok farklı bir şekilde çeşitlendirebilirdim. Kripto gibi volatil bir piyasada kaldıraç oynamaktansa uzun vade kaliteli projelere yatırım yapmak çok daha mantıklı bir yaklaşım olurdu. Ayrıca çok hızlı para kazanma hırsı da beni bu hataya sürükleyen faktörler arasında. Hızlı zengin olma arzusu gerçekten sağlıklı kararlar almamı etkiledi. Şu an geriye bakınca birikimimi güvenli bir şekilde büyütmek yerine daha çok risk alarak kazanç peşinde koştuğum için kayıplara uğradığımı fark ediyorum. Duygusal kararlar almak, kripto veya borsa gibi piyasalarda gerçekten çok tehlikeli. Eğer bu duygulara yenik düşüp sadece hırsla hareket ediyorsanız kayıplar kaçınılmaz. Size naçizane tavsiyelerimden de bahsetmek isterim. Eğer sağlıklı bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız öncelikle sakin olun. Her şeyin hızlıca artacağı düşüncesine kapılmayın. Uzun vadeli bir yatırım stratejisi oluşturun ve bunun etrafında hareket edin. Yatırım yaparken riski minimize etmeniz gerektiğini unutmayın. Riskleri tek bir alanda değil, farklı yatırım araçlarında çeşitlendirerek kullanın. Ayrıca tüm paranızı kaybetmemek için sadece kaybetmeye hazır olduğunuz parayla yatırım yapın. Son olarak yatırım yaparken borsada veya kriptoda kaybetmek gayet normaldir. Ama her şeyin bir sınırı olmalı. Her kaybın sizin kişisel gelişiminiz için bir fırsat olduğunu da asla unutmayın. Sonuçta bu yolculuk benim için çok öğretici. Çünkü şu anda hala kredi ödüyorum. Kredi çektiğim zaman dinar 60 TL'ydi, şimdi ise 115 TL. Neyse ki hala kuvvetliyim ve dinar kazanıyorum. Sizlere bu hikayemi anlatarak aynı hataları yapmamanızı diliyorum. Bunu finans eğitimi alan, bu konu hakkında çok fazla kitap okuyan, dünyaca ünlü zenginlerin biyografilerini yalayıp yutmuş biri olarak söylüyorum. Bilmek değilmiş önemli olan, bildiklerini uygulayabilmekmiş. İradeymiş, duygusal zekaymış, duygularını kontrol etmekmiş, planlamaymış. Tabii bir de bu hatayı psikolojik yönden incelemek, farkında olmak ve hata payını aza indirmek gerekiyor. Para kazanma arzumun çocukluğuma dayandığını ve yaşadığımız fakirliğin beni ne kadar etkilediğini ve sürekli çalışmak zorunda olmanın yükünü de başka bir videoda ele almış olurum. Unutmayın, kötü de olsa bir yatırımcı olarak size tavsiyem şudur: sabırlı olmak, duygusal kararlar almayı engellemek ve her zaman sağlıklı bir risk yönetimi uygulamak. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.